Zamanın doğası hem felsefede hem de fizikte en derin gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Bu bilmece, bilincin doğası, evrenin kökenleri, kara deliklerin davranışı ve yaşam mekanizmaları gibi çözülememiş diğer gizemlerle ilgi çekici bir şekilde bağlantılıdır. Temelde bir şey bizi sürekli olarak zamanın özüne çeker. Zamanın şaşırtıcı bir yönü, geçmişi hatırlama eğilimimizdir. Ancak geleceği hatırlamamamızdır. Bu asimetri temel sorunları gündeme getirir. Zamanın içinde mi varız? Yoksa zaman bizim içimizde mi var? Zamanın akması gerçekten ne anlama geliyor? Zaman ile öznel deneyimimiz arasındaki içsel bağlantı nedir? Geleneksel olarak zamanı geçmişten geleceğe doğru bağımsız, doğrusal bir ilerleme olarak algılarız. Saatlerle ölçülür ve evrendeki olayların düzeninin temelidir. Olaylar birbirini bir sırayla takip eder. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Geçmiş sabittir ve gelecek belirsizdir. Ancak bu geleneksel görüş sorgulanmış ve eksik veya hatta yanlış olduğu bulunmuştur. Bilimsel gelişmeler klasik zaman kavramımızı yavaş yavaş parçaladı. Zaman, dediğimiz gibi artık yapıların ve katmanların karmaşık bir bileşimi olarak anlaşılıyor. Her katman daha derin araştırmalarla sıyrıldığında zaman anlayışımız daha karmaşık ve anlaşılması zor hale geldi. Kuantum yerçekimi alanında fizikçiler geleneksel zaman kavramlarının var olmadığı bir evreni kavramaya ve ona anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu çaba, deneyimlediğimiz zamanın daha temel bir gerçeklik düzeyinden ortaya çıktığını öne sürüyor. O halde zaman çevremizin etkileşimlerinden ve ölçeklerinden kaynaklanan ortaya çıkan bir fenomen olabilir. Bu bakış açısı zamanın evrenin bir temel yönü olmadığı, ancak belirli koşullar altında özellikle karmaşık sistemleri ve bilinçli gözlemcileri içeren koşullar altında belirginleşen bir özellik olduğu fikriyle uyumludur. Zamanın doğası en derin sezgilerimize ve bilimsel teorilerimize meydan okuyor. Kuantum mekaniğine, genel göreliliğe ve zihin felsefesine dalarak basit olmaktan uzak bir zaman resmini yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Zaman evrenin temel bir boyutu olmaktan ziyade katmanlı, ortaya çıkan bir özellik olabilir. Bu derin soruları keşfetmeye devam ettikçe gerçekliğin kendisine dair anlayışımız kaçınılmaz olarak dönüşecektir. Bu sentez zaman, bilinç ve fiziksel evren arasındaki karmaşık bağlantıları açıklığa kavuşturarak varoluşun en temel yönlerinden biri hakkındaki temel varsayımlarımızı yeniden düşünmeyi sağlar. Burada bazı temel soruları kendimize sorabiliriz. Bellek neden zamansal bir asimetri sergiler? Bellekteki zamansal asimetri geçmiş olayları hatırlama yeteneğimizi ifade eder. Ancak gelecektekileri hatırlamaz. Bu olgu kapalı bir sistemdeki entropi veya düzensizliğin zamanla artma eğiliminde olduğunu belirten termodinamiğin ikinci yasasıyla bağlantılıdır. Entropinin artması zamana bir yön verir. Genellikle zaman oku olarak adlandırılır. Beyinlerimiz belirli şekillerde düzeni arttırarak anıları kodlayan karmaşık sistemlerdir. Bu süreç beynin daha düşük bir entropi durumuna sahip olduğu geçmişle uyumludur. Entropi arttıkça gelecek sinir ağlarımızda öngörülemez ve kaydedilemez kalır ve bu da asimetrik belleğe yol açar. Ek olarak biyolojik ve bilişsel sistemlerimiz nedenlerin etkilerinden önce geldiği nedensel ilişkilere dayalı bilgileri işlemek üzere evrimleşmiştir. Ve bu asimetriyi daha da güçlendirir. Özel deneyimimiz zamanın akışına ilişkin algımızı nasıl şekillendirir diye bir soru soracak olursak, öznel zaman deneyimimiz, bilincimiz ve bilişsel süreçlerimiz tarafından derinden etkilenir. Bu algı psikolojik zaman olarak bilinir ve zihinsel durumumuza, aktivitelerimize ve duygularımıza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Örneğin keyifli aktivitelerle meşgul olduğumuzda zaman uçup gidiyor gibi görünürken, can sıkıntısı veya rahatsızlık dönemlerinde yavaşlar. Sinir bilimciler bu farklılığın beynin duyusal bilgileri işleme ve bütünleştirme yönteminden kaynaklandığına inanıyor. Prefrontal korteks ve hipokampüs dahil olmak üzere farklı beyin bölgeleri tutarlı bir zaman duygusu yaratmak için birlikte çalışır. Dikkat, hafıza ve beklenti de önemli roller oynar. Bir göreve yoğun bir şekilde odaklandığımızda zamanın geçişini işlemek için daha az kaynak kullanılabilir ve bu da daha hızlı görünmesine neden olur. Tersine monoton görevler sırasında zamanı takip etmeye daha fazla bilişsel kaynak ayrılır ve bu da daha yavaş görünmesine neden olur.
Bir diğer soru da zamanın ortaya çıktığı temel yapı taşları ile ilgilidir. Deneyimlediğimiz zaman daha temel fiziksel yapılardan ve etkileşimlerden kaynaklanan ortaya çıkan bir özelliktir. Klasik fizikte zaman olayların ardışık olarak meydana geldiği bağımsız bir boyuttur. Ancak kuantum mekaniği ve genel görelilik alanında zaman farklı davranır. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre zaman uzayla iç içe geçmiştir ve 4 boyutlu bir uzay zaman sürekliliği oluşturur. Büyük nesneler yerçekimi olarak algıladığımız bu uzay zamanda bozulmalara neden olur. Bu eğrilik zamanın geçişini etkileyerek büyük nesnelerin yakınında veya yüksek hızlarda zaman genişlemesine yol açar. Kuantum ölçeklerinde zamanın iyi tanımlanmış sürekli bir akışı yoktur. Bunun yerine ayrı sıçramalarda meydana gelen değişikliklerle kuantize gibi görünür. Döngü kuantum kütle çekimi gibi bazı teoriler uzay zamanın kendisinin küçük, ayrı döngülerden oluştuğunu öne sürer. Zamanın oku büyük sistemlerin istatistiksel özelliklerinden ortaya çıkabilir. Gözlemlediğimiz zamanın makroskopik yönü, daha düzensiz durumlara, daha yüksek entropiye doğru hareket etme eğiliminde olan mikroskopik parçacıkların olasılıksal davranışının bir sonucudur. Zamansız bir evrene tutarlı bir anlayışı yaşanmış deneyimlerimizle nasıl uzlaştırılabilir? Zamansız bir evreni yaşanmış deneyimlerimizle uzlaştırmak, zaman algımızın makroskopik ölçeklerde insan bilinci ve fizik yasalarının bir yapısı olabileceğini anlamayı gerektirir. Kuantum çekimi gibi bazı gelişmiş fizik teorilerinde zaman temel bir varlık olarak var olmayabilir. Bunun yerine olaylar ve bir sistemin durumları arasındaki ilişkilerden ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan fenomenler bağlamında zaman daha temel, zamansız dinamiklerin bir yan ürünü olarak görünebilir. Örneğin kuantum kütle çekiminin bazı yorumlarında zaman kuantum durumları arasındaki iç içe geçmişlikten ve korelasyondan ortaya çıkar. Einstein'ın göreliliği zamanın mutlak olmadığını, göreceli olduğunu ve gözlemcinin referans çerçevesine bağlı olduğunu gösterir. Bu zamanın farklı bağlamlarda, farklı şekillerde akabileceği anlamına gelir. Ve bu da zamana ilişkin çeşitli deneyimlerimizde tutarlıdır. İnsan bilinci ve bilişsel işleme sürekli zaman akışı yanılsaması yaratır. Bellek, algı ve öngörü bu deneyime katkıda bulunur. Temel düzeyde zaman bir yanılsama veya ortaya çıkan bir özellik olsa bile beyinlerimiz duysal girdileri ve çevreyle etkileşimleri anlamlandırmak için tutarlı bir zaman anlatısı oluşturmaktadır. Özetle zaman temel düzeyde fiziksel yasalar ve bilişsel süreçlerin etkileşimiyle şekillenen, karmaşık ve ortaya çıkan bir olgu olabilirken, yaşanmış deneyimlerimiz sürekli olarak psikolojik bir zaman yapısı etrafında yapılandırılmıştır. Bu ikilik özünde zamansız olabilecek bir evrende işlev görmemizi ve gezinmemizi sağlar. Yerçekimsel zaman genişlemesine değinecek olursak, basit bir gözlemle başlayalım. Zaman yüksek irtifalarda daha hızlı, düşük irtifalarda ise daha yavaş akar. Bu fark özel laboratuvar saatleri kullanılarak ölçülebilir. Yükseklikleri birkaç santimetre olan iki nokta arasındaki zaman genişlemesi bile tespit edilebilir. Örneğin bir masadaki saat, yerdeki bir saatten biraz daha hızlı çalışır. Sonuç olarak tüm süreçler düşük irtifalarda daha yavaştır. İki arkadaş düşünün. Biri bir vadide, yani alçak irtifada, diğeri de bir dağda, yani yüksek irtifada yaşamaktadır. Birkaç yıl sonra karşılaştıklarında vadideki daha az yaşlanmış, sarkaçlı saatinin daha az salındığını deneyimlemiş, görevlerini tamamlamak için daha az zamana sahip olmuş, bitkilerin daha az büyüdüğünü görmüş ve düşüncelerinin gelişmesi için daha az zamana sahip olmuştur. Genel göreliliğe göre zaman yerçekiminden etkilenir. Yerçekimi alanı ne kadar güçlüyse, büyük bir nesneye ne kadar yakınsa zaman o kadar yavaş geçer. Bunun nedeni uzay zamanı kütle tarafından eğrilmesi ve eğriliğin zamanın geçişini etkilemesidir. Bu nedenle dünya yüzeyine daha yakın bir saat, daha güçlü yerçekimi, daha uzak bir saatten daha zayıf yerçekimi daha yavaş çalışır. Bu gerçek dünya örneği Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü bir fenomen olan yerçekimsel zaman genişlemesini göstermektedir. Göreli zaman genişlemesi ve ikizler paradoksu konusuna devam edelim. Şimdi özdeş ikizleri hayal edin. Biri dünyada kalırken diğeri ışık hızına yakın hızlara ulaşabilen bir uzay gemisinde yolculuğa çıkar. İkizler paradoksu olarak bilinen bu düşünce deneyi başka bir zaman genişlemesi biçimini gösterir.
Bu da göreli zaman genişlemesidir. Özel görelilik bir nesne ışık hızına yaklaştıkça o nesne için zamanın hareketsiz bir gözlemciye göre yavaşlayacağını öngörür. Seyahat eden ikiz için zaman dünyadaki ikize kıyasla daha yavaş geçecektir. Geri döndüğünde seyahat eden ikiz dünyaya bağlı ikizinden daha genç olacaktır. Bütün fiziksel, kimyasal, sinirsel, fizyolojik süreçler Lorentz dönüşümüne tabidir. Yani bu süreçler dünyadakilere kıyasla yüksek hızla seyahat eden uzay gemisinde daha yavaş görünecektir. Seyahat eden ikiz, dünyada kalan ikize kıyasla daha kısa bir süre deneyimlemiş olacaktır. Uzay gemisi ne kadar hızlı seyahat ederse, özellikle ışığa yakın hızlarda hızlanırsa, bu zaman farkı o kadar belirgin hale gelir. Bir nesne bir gözlemciye göre yüksek bir hızda hareket ettiğinde, hareket eden nesne için zaman, gözlemcinin deneyimlediği zamana kıyasla yavaşlar. Örneğin dünyada kalan ikiz için 20 yıl geçiyorsa, ışık hızına yakın bir hızda seyahat eden ikiz için yalnızca 1 yıl geçebilir. Bu göreli zaman genişlemesinin dramatik etkilerini vurgular. Şimdi de ivmelenen referans çerçevelerindeki görelilik etkilerinin analizine geçelim. Bu teorinin sonuçları bir gözlemci ivmelenirken diğeri ivmelenmediği için her iki gözlemcinin referans çerçevelerine simetrik olarak uygulanabilir değildir. Bu nedenle gözlemcileri değiştirmek ve örneğin uzay gemisindeki gözlemcinin laboratuvardaki ikizi daha az yaşlanmış olarak göreceğini iddia etmek geçerli olmayacaktır. Bu temel asimetri hem ivmelenen hem de ivmelenmeyen gözlemciler için eşit derecede geçerli olan yasaları kapsayacak şekilde özel görelilikten genel göreliliğe geçişi gerektirir. Genel göreliliğe geçiş yapmak için yerçekimi alanları kavramını tanıtmalıyız. İvmelenen bir referans çerçevesinde yerçekimi alanı tarafından üretilenlere eşdeğer yeni etkiler ortaya çıkar. İvmelenen gözlemcinin bakış açısından genel ortamı etkileyen ve uzay gemisiyle çevresi arasındaki göreli ivmeyi açıklayan ek bir etkili yerçekimi alanı vardır. Genel göreliliğe göre aynı kütle çekim alanında çalışan saatler aynı hızda tik tak eder. Uzay gemisindeki gözlemci dünyadaki gözlemciyle aynı genel görelilik yasalarını kullanırsa ancak referans çerçevesindeki uygun kütle çekim kuvvetlerine dikkate alırsa saat oranlarında bir fark tahmin eder. Teori ivmelenen referans çerçevelerini hesaba katmak için genelleştirildiğinde ikizlerin farklı yaşlanma oranları görelilik ilkesiyle tamamen uzlaştırılabilir hale gelir. Bu ayarlama teorinin değişen hareket koşullarında bütünlüğünü korumasını sağlar. Eş zamanlılık konusundaki sezgisel kavramlarımızın vurguladığı konuları açıklığa kavuşturmak için her gözlemcinin düzenli olarak diğerine kendi saatleriyle zamanlanmış ışık veya radyo sinyalleri gönderdiği senaryoyu düşünün. Bu sinyallerin alımını analiz ederek her gözlemci diğerinin zamanının nasıl geçtiğini anlayabilir ve farklı miktarda geçen zamanı algılama olasılığını araştırabilir. Basitleştirmek için uzay gemisinin neredeyse anında V hızına ulaştığını varsayalım. Bu nedenle ivmelenme dürtüsel bir olay olarak düşünülebilir. Başka bir dürtü uzay gemisini dünyaya geri döndürmek için hızı değiştirir ve ardından son bir yavaşlama olur. Bu bağlamda göreli etkiler nedeniyle uzay gemisinden gönderilen sinyaller Doppler etkileri sayesinde frekans kaymaları yaşayacaktır. Göreli Doppler kaymaları uzay gemisinden gönderilen sinyallerin frekansının uzay gemisiyle dünya arasındaki göreli hız tarafından azaltılması nedeniyle meydana gelir. Bu kayma iki gözlemci arasındaki göreli zaman geçişi hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu ayrıntılı inceleme zaman genişlemesinin ve sinyal frekans kaymalarının göreli etkilerinin yalnızca teorik yapılar olmadığını, ivmelenen referans çerçeveleri için genel görelilik çerçevesinde ele alınması gereken gözlemlenebilir olgular olduğunu göstermektedir. İkiz paradoksu ve yaşlanmadaki ilişkili asimetri bu görelilik ilkeleri hesaba katıldığında tam olarak anlaşılabilir. Bu etkilerin göreliliğinin daha geniş ilkeleriyle uzlaştırılması teorinin zaman ve hareketin doğasını tanımlamadaki sağlamlığını ve tutarlılığını vurgular. Sağlanan formüller bir uzay gemisiyle dünyadaki bir laboratuvar arasındaki zaman ölçümleri ve sinyal iletimi üzerindeki görelilik etkileriyle ilgilidir. Bu açıklama Doppler etkisinin ve özel görelilikte zaman genişlemesi kavramının uygulanmasını içerir. Formül uzay gemisinden gönderilen sinyallerin göreli zaman genişlemesi nedeniyle laboratuvarda gerçek periyodundan daha uzun bir süre boyunca alınacağını öngörmektedir. Bu özel görelilik bağlamında göreli hızın zaman algısı ve sinyal iletimi üzerindeki derin etkisini gösterir. İvmelenen bir saatin iki nokta arasındaki geçişte aynı noktalar arasından geçen ivmelenmeyen bir saatin
kaydedildiğinden daha az zamanın kaydedileceği biçimindeki relativistik vargıda paradoksal hiçbir şey yoktur. Bu kavramsal sezgiye aykırı olabilir. Ancak zamanın ve uzayın doğasını anlamak için kritik öneme sahiptir. Örneğin dünya yörüngesinde dönen GPS uyduları doğru konumlandırma verileri sağlamak için hem kütle çekimsel hem de göreli zaman genişlemesini hesaba katmalıdır. Bu ayarlamalar olmadan hatalar birikerek sistem güvenilmez hale gelirdi. Zamanın tekil olmadığı, hıza ve kütle çekim alanı şiddetine göre değiştiği fikri tek düze, mutlak bir zaman hakkındaki klasik kavramlarımıza meydan okur. Bu kara deliklerin davranışı, kozmosun genişlemesi ve evrenin nihai kaderi dahil olmak üzere evren anlayışımız için derin etkilere sahiptir. Zaman içindeki tekilliğin kaybı gerçeklik hakkındaki temel varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlar. Hem kütle çekimsel hem de göreli zaman genişlemesi, zamanın sabit değişmeyen bir varlık olmadığını, evrenin kuvvetleri ve hareketleri tarafından şekillendirilen dinamik, göreli bir olgu olduğunu gösterir. Fizikte zamanın çok yönlü doğasına değinecek olursak, zaman farklı yerlerde farklı hızlarda geçer. Einstein bu düzensiz zaman akışını bu farklılıkları ölçebilecek kadar hassas bir şekilde saatlerin geliştirilmesinden önce bile anlamıştı. Bu anlayış özellikle Güneş ve Dünya'nın birbirlerine doğrudan temas veya herhangi bir müdahale edici ortam olmadan nasıl yerçekimi kuvvetleri uyguladığını sorgulayan yerçekim üzerine düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Einstein, Güneş ve Dünya'nın birbirlerine doğrudan yerçekimi kuvveti uygulamadığını öne sürmüştür. Bunun yerine kütlelerinin yarattığı uzay zaman eğriliğine göre davranarak aralarındaki uzay zamanı etkilerler. Uzay zamanı ağır bir cismin suya batırıldığında etrafındaki suyu yerinden oynatmasına benzer şekilde büyük cisimlerin etrafında deforme olan esnek bir kumaş olarak hayal etmiştir. Bu eğrilik tüm cisimlerin hareketini etkileyerek gözlemlediğimiz yerçekimine yol açar. Uzay zamanının yapısındaki bu değişim aynı zamanda zaman içinde bir değişim anlamına gelir. Özellikle zaman büyük bir cismin varlığında yavaşlar. Her nesne zaman içinde yerel bir yavaşlamaya neden olur ve zaman akışındaki bu değişim nesnelerin hareketini etkileyerek zamanın daha yavaş geçtiği bölgelere doğru hareket etmelerine neden olur. Uzay zamanı nispeten düz olduğu ve zamanın düzgün aktığı yıldızlar arası uzay boşluğunda nesneler düşmeden yüzer. Ancak dünyada nesneler düşer çünkü zaman dünyanın yerçekimi alanı nedeniyle yere yakınken daha yavaş akar. Nesnelerin düşme olayı suyun direncinin sizi öne doğru düşürmesine neden olduğu bir plajdan okyanusa koşmaya benzetilebilir. Benzer şekilde dünyadaki nesneler doğal olarak zamanın daha yavaş olduğu bölgelere doğru hareket eder. Tüm vücut daha yavaş zamana doğru hareket eder ve nesnelerin aşağı doğru düşmesine neden olur. Çünkü zaman dünya yüzeyine yaklaştıkça daha yavaş geçer. Vücudumuzun içinde bile zaman dünyanın yerçekimi nedeniyle ayaklarımızda başımızdan biraz daha yavaş akar. Bu anlayış antik filozof Anaximender'in şeylerin zorunluluklara göre birbirlerine dönüştüğünü ve birbirlerini zamanın sırasına göre yargıladıklarını söyleyen görüşüyle örtüşmektedir. Newton yasalarından Maxwell denklemlerine, Schrödinger denklemine ve kuantum alan teorisine kadar fizik denklemleri nesnelerin zaman içinde nasıl değiştiğini tanımlar. Bu denklemlerde zaman basitçe bir saat tarafından ölçülen sayısal değeri belirten T sembolüyle gösterilir. Denklemler nesnelerin bir saat tarafından ölçüldüğünde nasıl evrimleştiğini açıklar ve zamanın kendisinin yerel koşullara bağlı bir değişken olduğunu gösterir. Zamanın mutlak bir değeri yoktur çünkü farklı bölgelerde farklı şekilde akar. Tıpkı paranın değerinin ülkeler arasında değişmesi gibi. Tek bir doğru zaman yoktur. Bunun yerine birbirine göre birden fazla zaman vardır. Bu fizikte belirli bir olay için belirli bir saat tarafından ölçülen zaman olan uygun zaman kavramına yol açar. Her saatin kendi uygun zamanı ve her olayın kendi ritmi vardır. Einstein uygun zamanların birbirine göre nasıl değiştiğini tanımlayan denklemler sağladı. Bize farklı zamanlar arasındaki farkların nasıl hesaplanacağını gösterdi. Sonuç olarak tekil zaman kavramı farklı yerel zamanların bir ağına parçalanmıştır. Evrende şeylerin zamanla nasıl değiştiğini bileşik bir şekilde tanımlayamayız. Bunun yerine şeylerin yerel zamanlara göre nasıl değiştiğini ve bu yerel zamanların birbirlerine göre nasıl değiştiğini açıklıyoruz. Evren bir komutanın ritmini izleyen bir asker mangası gibi tek bir ritme göre adım adım yürümez. Bunun yerine birbirini izleyen karmaşık bir olaylar ağıdır.
Denklemlerde tekil bir zaman yoktur. Yalnızca sayısız zaman vardır. 2 saatin ayrılması ve yeniden birleşmesi gibi bir olay arasındaki süre tekil bir nicelik değildir. Fizik şeylerin zaman içinde nasıl değiştiğini değil, şeylerin zamanlarında nasıl değiştiğini ve bu zamanların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklar. Zaman tekilliğini kaybetmiştir. Her noktada farklı şekilde ilerler. Evren birbirleriyle iç içe geçmiş farklı ritimlerin ve dansların karmaşık bir goblenidir. Her konumdaki zamanın kendisine özgü bir akışı vardır ve kozmosun karmaşık ve çeşitli doğasına katkıda bulunur. Einstein'ın tanıttığı kavramsal değişim, zaman ve mekana dair derinlemesine birbirine bağlı ve dinamik bir bakış açısını ortaya koyar. Bizi geleneksel doğrusal zaman kavramının ötesinde düşünmeye ve yerel koşulların ve göreli hareketlerin zaman akışını belirlediği daha ayrıntılı bir anlayışı benimsemeye zorlar. Bu bakış açısı yalnızca bilimsel anlayışımızı zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda evrenin karmaşık ve çok yönlü doğasına ilişkin takdirimizi de derinleştirir. Yerçekiminin zamanı ve uzayı nasıl etkilediğini anlamak için lastik levha benzetmesini kullanabiliriz. Büyük gerilmiş bir lastik levha düşünün. Ortaya ağır bir top koyarsanız levhada bir çukur veya eğrilik oluşturur. Daha sonra ağır topun yakınına daha küçük bir top yuvarlarsanız gezegenlerin güneşin etrafında nasıl döndüğünü taklit ederek içeriye doğru spiral şeklinde bir yörünge çizer. Bu eğrilik güneş gibi büyük nesnelerin uzay zamanı nasıl büktüğünü, diğer nesnelerin hareketini ve zamanın akışını nasıl etkilediğini temsil eder. Einstein belirli bir olaya özgü bir saatle ölçülen zaman olan doğru zaman kavramını ortaya koydu. Doğru zamanı her kişinin kol saatine sahip olması olarak düşünün. Siz ve bir arkadaşınız farklı yerlerdeyseniz, biri dünyada, diğeri uzay gemisinde, yerçekimi ve hareket etkileri nedeniyle kol saatleriniz farklı zamanlar gösterebilir. Her saat kendi konumu ve hareketi için zamanı doğru bir şekilde ölçer. Tıpkı para birimlerinin bir ülkeden diğerine değer olarak değişmesi gibi zaman da nerede ve ne kadar hızlı hareket ettiğimize bağlı olarak değişebilir. Sizin dolarınız ve arkadaşınızın avrosu olduğunu düşünün. Bu para birimlerinin değeri döviz kuruna bağlı olarak değişir. Benzer şekilde dünyada ölçülen zaman, hızlı hareket eden bir uzay gemisinde ölçülen zamandan farklı olabilir. Hiçbiri diğerinden daha doğru değildir. Sadece farklılardır. Zaman evrende düzgün bir şekilde akmaz. Her konum ve koşulun kendine özgü bir zaman ritmi vardır. İnsanların farklı ritimlerde dans ettiği bir dans pistini düşünün. Bazıları yavaşça vals yapıyor, diğerleri hızlı bir tango yapıyor. Her grup evrenin farklı yerlerinde zamanın farklı hızlarda akması gibi kendi temposunu takip eder. Farklı ritimlere rağmen tüm dansçılar aynı olayın parçasıdır. Tıpkı tüm zamanların aynı evrenin parçası olması gibi. Bu örnekleri anlayarak zamanın basit, tek düze bir akışı olmadığını görürüz. Yer çekimi ve hıza göre değişir. Tıpkı farklı para birimlerinin farklı değerlere sahip olması veya dansçıların farklı ritimlerle hareket etmesi gibi. Zamandaki bu farklılıklar evrenimizdeki birçok olguyu açıklamamıza yardımcı olur. Ve Einstein'ın teorilerinde tanımlandığı gibi gerçekliğin doğasını anlamak için anahtardır. Bu yaklaşım karmaşık fikirleri teknik olmayan kitlelere erişilebilir kılmak için ayrıntılı akıl yürütmeyi basit, ilişkilendirilebilir örneklerle birleştirmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.